Çin, Güneş'in merkezinden 7 kat daha sıcak bir şey yarattı. Dünyada, laboratuvarda ve 1000 saniye boyunca kontrol altında tuttu. Bu mümkün mü? Değildi. Ta ki İS reaktörü açılana kadar. Çin'in füzyon serüveni aslında 2006'da Hefei'deki İS reaktörüyle başladı. O zamandan beri sürekli kendi rekorlarını kırarak ilerliyorlar. 2025'in başında ulaştıkları 1066 saniyelik kararlı plazma süresi 1 milyar saniyeye ulaşmış. Bu alanda ne kadar ilerlediklerinin bir kanıtı. Ancak asıl çığır açan gelişme bildiğimiz tüm fizik kurallarını alt üst etti. 2026'nın ilk günlerinde İS'teki plazma yoğunluğunu daha önce imkansız olduğu düşünülen Greenwald sınırının çok üzerine çıkardılar. Bu onların sadece bir sınırı zorlamadığını, evrenin işleyişine dair yeni bir sayfa açtığını gösteriyor. Füzyon dünyasında teorik bir tavan vardır. Greenwald limiti. Plazma yoğunluğunun bu sınırın üzerine çıkması durumunda reaktörün kararlılığını kaybedeceği ve plazmanın dağılacağı düşünülürdü. Çin bu sınırı aştı. İS bu kırılmaz duvar olarak bilinen sınırın 1,65 katı bir plazma yoğunluğuna ulaştı ve sistemi çökertmeden bunu kararlı bir şekilde sürdürdü. Bu İS'in sadece büyük bir ocağı ateşlemediği, fizik kurallarını yeniden yazdığı anlamına gelir. Daha da ilginci bu başarı bilim insanları tarafından 2026 yılının başında Ocak 2026'da kamuoyuna duyuruldu. Füzyonla ilgili bir diğer kritik bilgi ise güvenliktir. Füzyon reaktörleri bir nükleer santral gibi patlayamaz veya eriyemez. Herhangi bir anormallikte plazma saniyeler içinde soğur ve reaksiyon kendiliğinden durur. Bu da onu enerji hayalimizin en güvenli adaylarından biri yapar. İS'in önemi teknik başarısının ötesindedir. Bu imkansız yoğunluğa ulaşması, füzyon reaktörlerinin gelecekte sandığımızdan çok daha kompakt ve güçlü olabileceğini işaret ediyor. Peki bu devasa sıcaklığı ve yoğunluğu nasıl kontrol ediyorlar? İşin en ilginç kısmı burada başlıyor. Şangay'da geliştirilen yüksek sıcaklık süper iletken kablolar, Zhejiang'da üretilen özel çelik zırh ve Hefei'de tasarlanan manyetik kafes. Bu dev proje aslında tüm bir bölgeyi, Yangtze Nehri deltasını bir inovasyon üssüne dönüştürüyor. Şirketler arasındaki bu işbirliği o kadar başarılı ki füzyon endüstrisi için kurulan birlik sadece 2 yılda 60 üyeden 300'e fırlamış durumda. Tüm bu devasa yapının ve teknolojinin bir faturası var elbette. Sadece 2025'ten 2027'ye kadar yani 3 yıl içinde Çin'in füzyon projelerine ayırdığı bütçe tam 60 milyar yuan. Ancak harcama bununla sınırlı değil. 2030 yılına kadar bu alanda yapılması planlanan toplam yatırımın ise 300 milyar yuanı bulması bekleniyor. Ama Çin'in asıl büyük hamlesi geçtiğimiz yıl 115 milyar yuanlık dev bir finansman turuyla Şangay merkezli yeni bir füzyon şirketini hayata geçirmek oldu. Enerji sektörünün dev isimlerinin yanı sıra petrol, Çin gibi kuruluşların da ciddi yatırımlar yaptığı bu yapı, onların füzyonu sadece bir bilim projesi değil, aynı zamanda stratejik bir sanayi kolu olarak gördüklerinin en büyük kanıtı. Çin'in yaptığı dev yatırımlar ve planlı ilerleyişi ABD'li yetkililer arasında adeta bir paniğe yol açmış durumda. Amerikalı uzmanlar bu gidişle ABD'nin kritik bir Sputnik ağını yaşayarak Çin'in gerisinde kalma riskiyle karşı karşıya olduğunu söylüyorlar. Zira bir ABD'li CEO'nun dediği gibi Çin'in bu alandaki yatırımı Amerika Birleşik Devletleri'ninkinin tam 3 katı. Hatta bazı ABD'li yöneticiler acilen harekete geçilmezse ülkelerinin durumunun ellerindeki bütün iyi kağıtları berbat oynadıkları bir senaryoya dönüşebileceğinden endişe ediyor. Hız kesmiyorlar. Şimdi tüm gözler daha güçlü bir reaktör olan BIST'te. Geçtiğimiz günlerde BIST'in can damarı sayılan 400 tonluk dev tabanı yerleştirildi. Ve tesisin kulesi yükselmeye başladı. Hedefleri çok net. 2027 yılına kadar BIST'i tamamen devreye almak.
Bu sadece bilimsel bir deney olmayacak. Amaç BIST'teki ilk kez net enerji kazancı elde etmek ve belki de tarihte ilk kez bir füzyon reaktörüyle elektrik üreterek bir ampulü yakmak. Bu onların adeta enerji alanındaki Apollo 11 anı olacak. Peki tüm bu gelişmeler bizim için ne ifade ediyor? Füzyon enerjisi hayata geçtiğinde dünyanın enerji haritası baştan yazılacak. Şu anda ithal ettiğimiz petrol ve doğalgazın yerini temiz ve neredeyse sınırsız bir enerji alacak. Dünya devlerinin şimdiden bu yarışa milyarlarca dolar yatırması, geleceğin enerji ekonomisinin şimdiden şekillendiğini gösteriyor. Önümüzdeki 10-15 yıl içinde hayatımıza girecek bu teknolojiye hazırlıklı olmak, onun getireceği yeni dinamikleri anlamak her zamankinden daha önemli. BIST'in 2027 yılında ilk ampulü yakması, çağımızın en büyük teknoloji yarışlarından birine tanıklık edeceğimiz anlamına geliyor. Sizce bu dev yarışı kim kazanacak? Düşüncelerinizi yorumlarda benimle paylaşın. Kanala abone olmayı unutmayın. Strateji haritasında yine yeni bir videoyla karşınızda olmak dileğiyle kendinize iyi bakın, stratejik düşünün, hoşça kalın.